Selamlar herkese. Bugün elimde benim kalemden başka şeyler var. Elimde kitaplar var. Peki biz bu derste ne yapacağız? Kitap mı okuyacağız? Hayır, kitap yazacağız. Nasıl? Güzel Yazı Dersleri serisinin 3. bölümü olan bu derste biz birlikte taklit edeceğiz. Burada harflerimiz var, kitaplarımızda. Herkesin evinde kitaplar var. İlk önce bunların üzerinden geçeceğiz. Sonra da geçmeden yazmaya çalışacağız. Taklit dediğimiz şey aslında hayatımızın içinde bebekliğimizden beri kendimizde bildiğimiz ve bilmediğimiz zamanlardan beri olmasaydı olmazdık falan dermişim. Aslında çünkü bu dersler böyle bir süreç dahilinde meydana geliyor. Biraz düşünüyorsunuz en başında oluşumunda. Tabii bulunduğu zaman da önemli. Bu ders için şöyle bir materyal hazırlamayı düşündüm. Öğrencilerimle eskiden bu şekilde çalışıyorduk geçmiş zamanlarda. Kaligrafide de yine hazırladığım materyaller hemen hemen öyle materyaller. Şöyle 1-2 sayfalık bir şey mi hazırlasam dedim. Ama sonra düşündüm ki fotokopi çektirmeniz birazcık zor. Bu yüzden madem öyle biz hepimizin evinde var olan bir şeyle devam edelim. Kitaplar, harfler, hepimizin evlerinin bir köşesinde harfler mutlaka vardır. Şimdi uygulamaya geçmeden önce farklı el yazısı örneklerini bir görelim istiyorum. Benim böyle bir kara kaplı defterim var. Bu benim lise yıllığım, yıllar öncesinden kalma. Bu defterde farklı el yazısı örnekleri var. Şimdi biz birazdan çalışırken çünkü şuna bir bakayım. Burada bilgisayar yazısı var. Ve biz bunun üzerinden çalışacağız. Ama siz tabii ki de bilgisayar yazısı gibi yazmayacaksınız. Hepimizin çünkü kendine özgü bir el yazısı var. Ama bu yazıyı güzel ya da kötü kılan, çirkin kılan şey ne? Biz şimdi buna bakacağız. Bir yazıya güzel ya da çirkin derken aslında baktığımız şu iki şey var. Bunlardan birincisi yazının kendi içindeki uyumu ve konumu. İkincisi de yazının bulunduğu sayfa, bulunduğu düzlem içindeki uyumu ve konumu. Yani aslında yazının tek başına güzel olması da yetmiyor. Güzel yazının doğru bir şekilde doğru yere oturtulması gerekiyor. Şimdi ben burada hızlı geçeceğim. Bir el yazılarını, farklı el yazı tarzlarını görmenizi istiyorum. Mesela burada küçük gövdelerle çalışmışız. Burada büyük gövdelerle çalışmışız. Sizin yazınız bilgisayar yazısı gibi olmayacak. Hepimiz şu an bu derste aslında yapmak istediğimiz şey şu. Kendi harflerimizi az önce bahsettiğim iki kuralla uyumlu hale getirmek. Şöyle bakalım el yazılarına. Daha küçük yine aynı şekilde genelde dik çalışmışız. Şimdi size ilk bir yazı göstereceğim. Onun üzerinden bir konuşacağım. Onu arıyorum. Evet buldum. Şimdi şuraya bakalım bir. Muhtemelen pek çoğumuzun gözüne güzel gelecek bu yazı. Çünkü harflerimiz birbirleriyle kardeş. Birinci kuralım şu. Harflerim birbirleriyle kardeş olmalı. Yazı içerisinde eğik başladıysam eğik devam ediyorum. Düz başladıysam bir önceki sayfalarda olduğu gibi düz devam ediyorum. Ve eğimimi hiç değiştirmiyorum. Açımı değiştirmiyorum. Harf başı, harf gövdesi ve harf kuyruğu boyutum yine yazı içerisinde değişmemeli. Baktığınızda harf kuyruğumuz uzun ve her kuyruklu harfte harf kuyruğu uzun. Harf başımız yine ona nispeten kısa ama uzun ve tüm harf başı olan harflerde harf başımız uzun. Harf gövdesine bakacak olursanız dar ve kısa harf gövdeleriyle çalışmışız ve tüm yazı boyunca bu şekilde devam etmiş. Şimdi bir de şuraya bakalım. Muhtemelen bu yazı biraz daha farklı gelecek gözünüze. Bir öncekinden farklı olarak düz bir yazı ve daha boşlukları var. Ama tüm boşluklar da birbirleriyle eşit. 3 bölüme ayrılmış yazı ve eşit boşluklar bırakılmış. Bu yüzden harfler belki tek tek baktığınızda gözünüze çok güzel gelmese bile sayfaya doğru konumlandırılmış olması bu yazıyı güzel yapıyor. Harf aralıklarına bakalım şöyle. Hep aynı harf aralıklarıyla devam etmiş. Boşluklar yine, aradaki boşluklar yine hep aynı. Dolu kısımlar önemli olduğu kadar boş kısımlar da önemli. O zaman ikinci kural olarak bunu söyleyebiliriz. Biz bazen boşlukları çok fazla önemsemiyoruz çünkü. Ama dolular kadar, yani yazdığımız kısımlar kadar boş bıraktığımız kısımlar da önemli. İşte bu da
bizim kompozisyonumuza dahil oluyor. Hepimiz bilgisayar yazısı gibi yazmayacağız elbette ama harflerin iç işlerine ve dış işlerine dikkat edeceğiz kısacası. Bu defter benim için değerliydi. Burada almam da çok güzel oldu. Bakmamız da çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Başlamadan önce bir kontrol edelim. Kalemi nereden tutuyorum? Çok geriden tutarsam kalem bir fırça gibi savrulur. Çok rahat bir şekilde yazamam. Bazı kişiler çok geriden tutar kalemi. Çok önden tutarsam da çok fazla hakimiyet kurarım. Bu da iyi bir şey değil. O yüzden kalemi tam doğru noktadan tutmanız gerekiyor. Bu çoğunlukla çoğu kalemde şu girintilerin bittiği yerden şöyle yarım parmak sonrasına denk geliyor. İşte yine kurşun kaleminizde de şuradan tutabilirsiniz. Yine uçlu kaleminizde de şuradan tutabilirsiniz. Çok geriden tutmak iyi değil, çok önden tutmak da iyi değil kısacası. İkincisi kalemin kağıtla yaptığı açı. Ben kalemimi böyle tutmuyorum. Bu birinci sınıflarda çok görülür. Bilmiyorum gördünüz mü? Ya da tecrübe ettiyseniz eğer hatırlarsanız şöyle çok dik tutmaya çalışırlar. Yazarken böyle çok dik yazılmaya çalışırlar. Bu da sizi yine yoracak şeylerden birisi. Hem de harflerinizin doğru bir şekilde çıkmasını sağlamayacak. Dik tutmuyorum. Bu açıyı azaltıyorum. Ne size daha rahat geliyorsa o kadar azaltıyorsunuz. Belki 45 ideal olabilir bu noktada. Ve üçüncüsü de bastırış kuvvetiniz. Çok bastırırsanız eğer, böyle çok bastırarak yazarsanız çok yorulursunuz. Eğer çok az bastırmaya çalışırsanız da daha çok yorulursunuz. İlk önce harflerin üzerinden geçiyoruz. Bunu yaparken her harf gövdesini aynı şekilde yapabilmeye alıştırıyoruz elimizi. Burada tüm harf gövdeleri aynı şekilde devam ediyor. Boşluklara alıştıracağız elimizi. Bunun en önemli faydası bizim için bu olacak. Şurada göstereyim, orada yazacağım. Tüm boşluklar eşit. Biz bunu yaparken şimdi ilk önce şunların üzerinden geçeceğiz ve sonra şuraya kendi harflerimizi yazacağız. Ardından şuradan devam edeceğiz. Yani şuradaki boşluğa da elimizi alıştırmış olacağız. Şimdi başlayayım. Ara ara sessiz kalacağım. Ara ara da hatırlatmalar yapacağım. Bu A harfini kullandık. Siz isterseniz şu A harfinizi kullanabilirsiniz. Ben kendi el yazımda da bunu kullanıyorum. Üzerinden geçiyorum. Geçebildiğiniz kadar. Kurşun kalemle geçin siz. Ben şimdi görünmesi için nokta. Fark ettiyseniz mesela muhtemelen siz S'yi çok kıvırıyorsunuzdur. S çok kıvrık bir harf değil aslında. Sadece ortası kıvrık. Başı ve sonu daha düz. Şimdi ben çok fazla şeyden bahsetmiyorum. Harflerin yönlerinden işte. Mesela D'ye şöyle mi başlarsınız, böyle mi başlarsınız? Bunlardan çok fazla bahsetmiyorum. Çünkü hepimizin halihazırda kullandığı harf formları var. Burada taklit ederek çalışmak bizim harf formlarımızı doğru ölçü içine oturtmamızı sağlayacak. Yani sizin harflerinizi şu an biz kökten değiştirmek yerine forma sokmayı öğreniyoruz. İlk önce kavruyoruz. Sonra da bu harfleri hali hazırda sizin kullandığınız harfleri forma sokmayı öğreniyoruz. Buradaki işte boşluklar bizim için bu işe yarayacaklar. Şimdi şöyle devam edeyim. Sen muhtemelen E'yi bu kadar sert yapmıyorsunuz da şöyle yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Mesela Y'yi yine böyle değil de sizin şu an kullandığınız kitapta da farklı bir fontta olabilir. Birinci satırım bitti. Şimdi yukarısına aynısını yazmaya çalışayım bakalım. Aynen yukarısına yazmaya çalışın. Hiç şey yapmayın, değiştirmeyin onu.
Bazen yukarı çıkışlar olabilir. Mesela nasıl göstereyim onu? Bazen şu hizayı tutturamayabilirsiniz. Boşluklarınız daha fazla, daha az olabilir. Burada yapmak istediğimiz şey K'nın hemen yukarısında K olsun, A'nın hemen yukarısında A olsun, L'nin hemen yukarısında L olsun ve böyle devam etsin. Burada zaten eliniz bu hizaya da alışacak, düz yazmaya da. Alışacak. Bakın ben de E'yi o kadar sert yapmadım. Ama doğru şekilde yerine oturtmaya çalıştım. Bütün kelimelerimin üzerinde ilk önce üzerinden geçtim kelimelerin. Sonra da kendi harflerimle yine ona benzeterek harflerimi o kelimelerle birlikte aslında bir forma soktum. İsterseniz tek tek kelimeleri yazdıktan sonra da ilerleyebilirsiniz. Burada tabii daha az yer var. Böyle bir durumda gövdelere dikkat edin. Eğer yeriniz azsa bazen satır boşlukları iki harf sığacak kadar olabiliyor. 2 harf boyu kadar olabiliyor. Bazen de tek harf boyu, 1,5 harf boyu kadar olabiliyor. Bu değişiyor. Burada muhtemelen tek harf boyu kadar bırakılmış. Bu yüzden sadece gövdem sığıyor. Bu yüzden gövdeme önem vererek ilerliyorum burada. Aşağıya 2 materyal bırakacağım galiba faydalı olabileceğini düşündüğüm size harf yönlerine dair. Bunlar el yazısı yazmaya yeni başlayan aslında birinci sınıflarda kullanılan bir materyal birincisi. İkincisi de dik temel yazı ile ilgili bir materyal. Şimdi biz buna değinmiyoruz dediğim gibi. Geçtim üstünden. Bu satırı da bitirdim. Şimdi üstünden yine geçeyim. Bir önceki harfle, bir üstteki harfle çakışsa bile yazmaya devam edin. Hani yer yok falan diye yazmamazlık yapmayın. Bu elimizdeki az kaynaklarla çok şeyler yapabilmenin bir yolu aslında. Herhangi bir kitap, gazete, dergi ne bulursanız evde. Aynen üstünden gidiyorum. Şimdi bunu yapmak size ne katacak? Ben burada yaparken şuna bakıyorum ve tam bunun üstüne yapmaya çalışıyorum. Buna bakıyorum, bunun üstüne yapmaya çalışıyorum. Böylelikle ne oluyor? Burada benim düz harflerim var. Düz harflerimi yine yukarıya da düz bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bunu taklit ederken benim hizam da oturuyor. Harf aralıklarım da oturuyor. Bir sonraki gelecek kelime aralıklarım da oturuyor. Yani çoğu kişinin yazısında aslında harf formları değil de problem olan bu boşluklar. Boşluğu doğru bırakmıyoruz ya da işte yazımız böyle düz gideceği yerine böyle yamuk yamuk gidiyor ve çoğu kişinin yazısında bence problem budur muhtemelen. Devam edelim.
Ve bu kadar. Benimle çalışmaya devam etmek isterseniz geriye sarıp tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Kapatabilirsiniz, kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu size kalmış ama deneyin. Çünkü bir sayfada düzelmeyecektir bu. İlk önce fark ediyorsunuz, kavruyorsunuz. Sonra egzersiz yapıyorsunuz ve bir süreç dahilinde zamanla düzeliyor. Fark ettiğiniz anda da pek çok şey düzelebiliyor. Yani bir sayfada bile aslında pek çok şey düzelebilir. Çünkü fark ediyorsunuz ve onu düzeltmeye niyetleniyorsunuz. Eğer uyguladıysanız da yazın aşağıya. Birlikte başaralım, birlikte sevinelim. Şimdilik hoşça kalın.